Sevgili dostlar, bugün harika bir işkembe çorbası yapacağız. Tam bir kış çorbası. Bakın, içi dışı tertemiz temizledim. Bakın, bu iç tarafı tertemiz. Bakın, burası da dış tarafı tertemiz. Şimdi bunu güzelce yıkadım. Hemen düdüklümüze koyacağım. Size çok zahmet vermeyeceğim. Bakın dostlar, böylece düdüklümüzün içine koyuyorum. 1 saat pişireceğim dostlar. 1 saatte pişer. Çünkü bu kuzu şeyi, işkembesi. Dana işkembesi olsa pişmez ama kuzu pişer. Şöyle bayağı biraz suyunu fazla koyacağım. Çünkü çorba yapacağız suyuna. Şimdi hemen ocağımıza koyacağım. Pişmeye başlasın. İçine defne yaprağı atabilirsiniz. Ben aşağıya gidip defne yaprağı getirmeye eriniyorum dostlar. Aşağıda dolu var depomuzda. Görüşürüz. Şimdi kapatıyorum ve düdüklüde normal ateşte 1 saat pişecek Allah izin verirse. Şimdi düdüklümüzün ağzını açıyorum. Bak, inşallah işkembemiz çok güzel pişmiştir. Şöyle bir bakalım dostlar. Ki pişmişe benziyor. Kocaman işkembemiz kalmış küçücük. Bakın. Güzelce şuraya koyalım suyunu. Ve şimdi çorba için malzememiz 2 yemek kaşığı un, 4 diş sarımsak, yarım bardak zeytinyağı ve sirkemiz var. Şimdi öncelikle tenceremizin içine yağımızı alalım. Yağımızı koyuyorum. Sonra da unumuzu koyuyorum. Böyle çok değil, kızarana kadar değil de kokusu çıkana kadar karıştıracağız. Bakın, şöyle güzelce karıştırarak hafif, yani un kokmayacak kadar. Yani bu un kokusu çıkmalı. Bu tarif lokanta tarifi. Evet. Lokantalarda içtiğimiz işkembe çorbaları yani böyle güzelce yapılıyor. Tabii işkembe çorbasını çok farklı, değişik olarak yapan insanlarımız da var. Ben de yapıyorum tabii ki çok farklı olanlarını da. Nohutla yapan var, pirinçle yapan var ki bunların hepsini ben yapıyorum. Ama bugün bu şekilde yapmaya karar verdim. Böyle güzelce birazcık çevirelim. Şimdi bakın dostlar, ocağımızın üzerinden aldım hafif kavrulmuş unumuzu. Şöyle suyunu ekledim. Ve iyicene karıştıracağız bunu. Gene tekrar ocağın üstüne tabii ki koyacağız. Ama önce şöyle güzelce karıştıralım. Evet. Altını şöyle kısacağım ve geri koyacağım böyle. Böyle kaynayana kadar karıştıracağız. Sonra da işkembeleri içine koyacağız. Bu kadar kolay. Bakın, bu şekilde haşladığımız şeyin şöyle güzelce suyunu iyice sırkıtalım ki doğrarken ne yapmayalım. Zorda kalmayalım. Dostlar, sıcak olduğu için biraz dikkat edeceğiz. Şu şekilde
Küçük küçük doğrayacağız. Yani böyle sarkık surkuk olmayacak. Şu şekilde doğrayacağız. Çok güzel pişmiş. Çok. Biberimizi koyuyoruz. Doğramış olduğumuz işkembelerimizi içine koyuyoruz. İşte size işkembe çorbası hazır. Tabii biraz kaynayacak. Azıcık tuz atacağız. Herkes kendine göre atsın tuzunu lütfen. Bu kadar tuz yeter. Çok da tuzlu olsun istemiyorum. Şimdi de sıra sarımsağına şeyini hazırlamada. Sarımsak yiyeceğini. Atam dedem usulü babam yaptı bunu, Allah rahmet eylesin bana. Babacığızın mekanı cennet olsun inşallah. Kaç yıllık benim sarımsaklı yiyeceğim bu. Çorbamız hazır. Şimdi de yağını hazırlayalım. Şöyle tereyağımız var. Mis gibi. Tereyağımız burada hazırlanırken isteyen, ben azıcık toz biber atacağım. İsteyen istediğini koyabilir baharat olarak. Fazla baharatlı olsun istemiyorum ben. Bu böyle erirken biz sarımsağıyla sirkesini ilave edelim. Bakın herkes kendine göre yapsın. Ben Bu şöyle sirke. Şöyle yapacağım. Harika, lezzetli, evet, pratik. Onu da hazırlamış olduk dostlar. İşkembe çorbası. İsteyen limon da tabii ki koyabilir. Ben buna eminim, yani yapılabilir. Şimdi çorbamızı şöyle güzelce servis tabağımıza döküyorum. Yağımız çok güzel yandı. Bu yağı ben yapmasaydım, başkası yapsaydı derdim ki acaba içine ne kattılar derdim dostlar, ama yağı kendim yaptım. Biraz kendi yaptığı yağ. Evet, şöyle kızım, oradan bir kaşık verir misin bana? Bakın dostlar, işkembe çorbasının olmazsa olmazı nedir? Sarımsak ve sirkedir. Tereyağımızı döktük. Sarımsağımızı ve sirkemizi koyduk. Bakın sarımsağımız, sirkemiz ve harika güzelce koyduk şöyle içine. Herkes isteğine göre, az isteyen az koysun, çok isteyen çok koysun. Ben çok sirkeli seviyorum dostlar. Bakın şimdi bir de şöyle karıştıralım. Oh, bakın mis gibi oldu. Tam benim istediğim çorba oldu. Bakın dostlar, harika oldu. İsteyen istediği gibi servis yapıp yiyebilir. Tam bir kış çorbası. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle bir de tadına bakıvereyim dostlar. Yanma. Çok nefis olmuş. Oh, şimdi ben de yiyeceğim. Hepiniz Kendimi yiyin. sana adadım, yemek.